Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu aslında çok önceden anlatmam gerekiyordu. Konumuz kalp krizi sonrası gelişen sertleşme sorunu, neler yapılabilir, hastaların hangi bilgileri bilmesi gerekiyor, kardiyoloğuna hangi soruları sorması gerekiyor, hangi ilaçların cinselliğe zararı var kardiyologların verdiği. Bununla ilgili kısa bir videomuz olacak arkadaşlar. Şimdi kalp krizi geçiren bir hastanın en çok korktuğu konulardan birisi tekrar kalp krizi geçirir mi? Cinsellikten kendini uzaklaştırmasının nedeni de kendimi yorarsam, efor sarf edersem acaba tekrar kalp krizi geçirir miyim? Hatta hastanın kendisini bırakın, hastanın eşi dahi eşimi yormayayım, kalp krizi geçirmesin tekrar diye kadın da kendi içindeki duyguları, istekleri bastırıp eşini cinsellikten uzaklaştırabiliyor. Kalp krizi geçiren bir hastanın bu konuyla ilgili kardiyologların mutlaka bilgilendirmesi gerekiyor. Yurt dışında kardiyoloji derneklerinin önerileri şu: kalp krizi geçiren bir hasta mutlaka cinsel terapi açısından yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi, ne zaman ilişkiye girebileceğinin söylenmesi ve hangi koşullar altında cinselliği nasıl yapması gerektiğini bilgilendirmesi şart. Amerikan Kardiyoloji Derneği'ne göre eğer hasarsız bir kalp krizi geçirdiyseniz bir hafta sonra cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Ama bu hastadan hastaya değişen bir durum ve kesinlikle kardiyoloğunuza sormanız gerekiyor arkadaşlar. Ben ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim diye. Tabii mutlaka doktoruna şunu sorması lazım: İlişki sırasında neye dikkat etmemiz gerekiyor diye. Basitçe anlatmak gerekirse bununla ilgili de eğer göğüs ağrısı oluyorsa hastada, baş dönmesi oluyorsa, eğer nefes nefese kalıyorsa, aşırı bir terleme oluyorsa hastanın ilişkiyi durdurması, kendini sakinleştirmesi gerekiyor. Şimdi burada bir yandan da kalp krizi sonrası hastanın kullandığı ya da kullanmaya başladığı ilaçlar da önemli. Mesela diüretikli tansiyon ilaçları. Eğer tiyazit varsa mesela kullandığınız tansiyon ilacının içerisinde sertleşme sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Mesela Vazoksen diye bir ilaç var. Gene çok sık kullanılan ilaçlardan bir tanesi. O da sertleşme ile ilgili problemler yaratabiliyor. Mesela aritmi nedeniyle hastaya belok tedavisi ya da diderel tedavisi verildiyse yine sertleşme sorunu yaratabiliyor hastalarda. Burada tabi ilaç deyince bir yandan da artık ürologlar devreye girmeye başlıyor. Ereksiyon kapasitesini, sertleşme kapasitesini arttırmak için bizim tabi herkesin bildiği PD5 inhibitörü dediğimiz en çok bilinen markalar Viagra, Cialis gibi markalar ve bunun muadillerini biz sertleşme sorununa giren hastaların %90'ında kullanıyoruz. Hastalar tabii gene kalp krizi geçirsin, geçirmesin, gene bize en çok sorulan: hocam ben kalp krizi geçiririm diye. Bir kere şunu söylemek lazım en başta: PD5 inhibitörleri dediğimiz grup, bu Viagra, Cialis dediğimiz grup, kalbe direkt olarak zararlı hiçbir etkisi yok kanıtlanmış şu ana kadar. Hatta sporcuların bunları maç öncesinde kullanması yasak. Çünkü hem ereksiyon kapasitesini arttırıyor hem de kardiyak efor kapasitesini arttırıyor. O yüzden bunlar artık doping olarak kabul ediliyor. Yani sporcunun spor kapasitesini de arttırıyor. Kalp hastası ise eğer kalbinin efor kapasitesinin daha iyi çalışmasını arttırdığını birçok çalışma gösterdi. Peki hastalar bu ilaçları içtikten sonra risk aldıkları şey ne? Risk aldıkları şey o ilacı kullanmayla beraber kazandıkları kaliteli ereksiyon sırasında kalplerini yoracak aşırı bir efor kapasitesine girmeleri. Şimdi normal şartlarda aslında sıradan 5 dakikalık bir cinsel ilişki aslında birkaç kat merdiven çıkmak kadar kalbinizi yoruyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Ama eğer siz o birkaç kat merdiven çıkmak yerine 10 kat birden merdiven çıkmayı tercih ederseniz ve hızlı bir şekilde bunu çıkmayı tercih ederseniz doğal olarak kalbiniz çok daha fazla yoruluyor ve bu kapasiteyi kaldırmıyor arkadaşlar. O yüzden kontrollü bir şekilde aslında cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Kontrol derken neyi kastediyoruz bir diğer yandan da? Cinsel ilişkide hangi pozisyonda ilişkiye girdiniz? Tabii ki bir misyoner pozisyonda, yani erkeğin üstü olduğu bir pozisyonda ilişkiye girmeye kalktığınız zaman hem kol kaslarınızı, hem omuz kaslarınızı, hem sırt kaslarınızı, hem kalça kaslarınızı, hem bacak kaslarınızı aktif bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Eğer kadının yanında durdunuz ya da kadının altında durduğunuz bir pozisyon tercih ederseniz bu kasların çok önemli bir kısmını kullanmadığınız için cinsel ilişki sırasında kardiyak açıdan çok daha az bir efor kullanmanız gerekiyor ki birçok yaşlı hastayla da konuştuğum zaman gerçekten
bu pozisyonları tercih ettiğini söylüyor. Başka hangi tedaviler yapılabilir? Hasta PD5 inhibitörü kullanmak istemiyorsa ne yapabilir? O zaman penis pompası kullanabilir. Ya da penise direkt olarak enjekte edilen bazı iğneler var. Bunları kullanabilir. Ya da penis protezi dediğimiz hastanın çok yüksek derecede memnuniyeti olan ama bir ameliyat yapılması gerektiği bir tedavi de kullanabilir hastalar sertleşme sorununda. Ya da hasta PD5 inhibitörü kullanmak istemiyor ya da düşük dozda kullanmak istiyor mesela diyelim. O zaman biz şok dalgası, lipus tedavisi, lipus ultrason tedavisi, botoks tedavisi ya da kök hücre egzozom tedavi gibi tedavilerle de penisin damar yapısını toparlayacak, düzeltecek tedavilere de başvurabiliyoruz tabii arkadaşlar. Burada şeker hastalığının olması, tansiyon hastalığının olması, başka diğer yan kronik hastalıklarının olması tabii ki tedavi protokolünü daha negatif etkiliyor. Ama şunları da söylemek lazım arkadaşlar. Kalp krizi geçiren bir hastanın spor yapması, yürümesi, tekrar hayata adapte olması, kalp krizi bunlara engel değil arkadaşlar. Yani kalp krizi geçiren bir hastanın diyet yapmaya başlaması, yürüyüş yapmaya başlaması ki yürüyüş yapan kalp krizi geçirmiş ama yürüyüş yapmış hastalarda ereksiyon kapasitesinin biz arttığını biliyoruz arkadaşlar. Kalp krizi geçiren bir hastanın cinsel ilişki sırasında tekrar kalp krizi geçirme ihtimali oldukça da düşük arkadaşlar. Bununla ilgili bilimsel yayınlar yapılmış. Yani tabii ki kimse %100 garanti veremez. Cinsel ilişki aslında kalbinizi o kadar da yoracak, yüksek performanslı bir egzersiz değil aslında. Uygun pozisyonda, uygun şekilde yapıldığı zaman rahatlıkla kalp krizi geçirmiş olsanız bile ilişkiye girebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar. Mutlaka kardiyoloğunuza bunu sormanız gerekiyor. Kardiyoloğunuzun size bu konuda bilgi vermesi gerekiyor. Genellikle kardiyologlar ne yapıyor? Efor kapasitesini ölçmek için bir efor testi yapıyorlar. Kalbin hangi eforda sıkıntıya girdiğini, ne kadar yüksek bir eforla çalışabildiğini bunu denetliyorlar. Bu testi yaptıktan sonra rahatlıkla size işte ilişkiye girebilirsin ya da kendini yorma gibi önerilerde bulunabiliyorlar arkadaşlar. Ve en önemli konulardan bir tanesi kalbin kardiyak efor kapasitesi. Artık bu benim kaderim. Artık cinsellikten kendimi uzak tutmam gerekiyor diye düşünüyor. Ama hayır, hiç de öyle değil arkadaşlar. Eğer kalp krizi sizin kalp kaslarınıza kalıcı bir hasar vermediyse, kalp yetmezliğine sizi sokmuyorsa tekrar ilişkiye girme şansınız var. Hayata küsmemek, tekrar eşinizle güzel vakit geçirmeye çalışmak, hayattan keyif almak ve mutlu olmanın yollarını arayarak hayatınıza devam etmeniz gerekiyor. Hiçbir şey için karamsar olmamak gerekiyor. Kontrollü bir şekilde ilaç tedavisi ya da küçük uygulamalarla tekrar ilişkiye, cinsel hayatınıza geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.